olarak kullanmamız gereken vitamin mineral desteklerine ilk aklımıza gelenler, ilk önerilenler başlığı altında şimdi vitamin D'den bahsedelim. Hepiniz biliyorsunuz ki artık doktorlarınıza gittiğinizde her branştan doktor kan da vitamin D'nizi ölçüyor. Ve bir şekilde çoğumuzda eksik oluyor değil mi? Güneşe çıksak bile falan ki içeride yaşadığımız için aynı şekilde ya da vücudumuzdan yeterince güneşten vitamin D'yi alamıyor muyuz falan. Yani bu bir konu. Şimdi vitamin D ile ilgili çalışmalara eğer biraz daha bu konulara meraklıysanız bakarsanız her hastalıkla ilgili çıkıyor. İşte meme kanserinde koruyucu çıkıyor, bağışıklıkta çıkıyor, viral enfeksiyonlardan korumada çıkıyor, ne bileyim bunamaya karşı engellemede çıkıyor. Yani eskiden olan kemiğimi korudu vitamin D falan o bilgi bitti. Bütün resmin altından çıkıyor. Tıpkı diğer bahsettiğimiz vitamin destekleri gibi. Çünkü işler hani hücre düzeyine indiği için meseleyi de oradan götürüyoruz. Şimdi ölçmesi kolay, ölçtüğünde düşük olduğunu biliyorsun. Çeşitli cutoff'lar var. Hekimleriniz size kaç olması gerektiğinde yardım ederler. Çeşitli versiyonları var. İşte enjeksiyonundan, hapından, jelinden, neyse spreyine kadar yine hekimleriniz size yardım ederler o konuda. Konumuz o değil. Konumuz niye böyle bir öneme sahip ve bunun şeyi nedir? Yani niye artık eskisi kadar vitamin D'sizlik gibi bir sorunumuz gündem oldu? Bir, laboratuvarlar ölçemiyordu. Şimdi ölçebilir oldular. O iyi bir şey. Yani biz biyokimyacılar olarak o işi başarınca tabii ki eksik olduğunu görmüş olduk. Sonra çalışmalar onları hastalıklarla birleştirdi ve o olmazsa o oluyor gibi bir durum ortaya çıktığı için konunun önemi arttı. Şimdi ben ne anlatayım size bu vitamin D ile ilgili? Kullanmamız gerektiğini anladık. Doktorumuza soracağız, dozumuzu belirleyeceğiz. Ürün tipini doktor söyleyecek. Ama vitamin D nasıl emiliyor güneşten ya da niye emilmedi? Bir, güneşe çıkmıyoruz, ofiste yaşıyoruz. Oraları anladık. Hani o yüzden olmuyor, güneşte olmadığımız için diye olmuyor. Ama güneşe çıksak bile olmuyor gibi bir durum var. Nedir o durumun sebebi? Mesela bizim kendi jenerasyonumuzun çocukluğunda böyle güneş koruyucusuz falan plajlarda oynadığımızda hani lekelenmezdik. Yani güneş cilde güzel geçer, bronzluk yapardı. Ya da işte böyle çok abartıp haldır haldır yanmadıysan güneşle öyle bir muhatabiyet yoktu. Fakat biz güneşten korunuyoruz. Hem cilt kanseri artıyor hem de ciltle ilgili lekelenmeler artıyor güneşe çıktığında hem de vitamin D eksik. Yani anlaşılamamış bir durum gibi ya bu durum. Benim oradaki düşüncem şu. Önce teknik olarak şeyi anlatayım. Vitamin D vücutta nasıl oluyor? Sonra da benim gerekçem gene aynı şekilde içeri ışıklarıyla muhatap olmamız diye söyleyeceğim. Çünkü vitamin D de sonuç olarak vücutta bir takım sirkadiyen saatler üzerinden çalışan hormonlardan biri. Vitamin D'yi güneşten alabilmek için güneşin işte UVA'sı, UVB'si, UVC'si var, farklı dalga boyları. Bir kere hangi dalga boyunda olacağız? Biliyorsunuz okuduğunuzda öğlen saatlerinde, güneşin dik olduğu zamanlarda güneşte ol. Vitamin D'ni arttırmak için. İşte bir 5 dakika, 10 dakika kalırsan 5-10 bin üniteyi alabilirsin. İşte vücudunun yüzde şu kadarı çıplak kalsın. Vitamin D'yi aldıktan sonra banyo yapma, yıkama, işte denizden sonra yıkanma, vücudunda kalsın falan gibi öneriler var. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Benim söyleyeceğim şey ekstra olarak bu güneş ışığı olsun. Buradan da dalga boyu geliyor değil mi? UVB, UVA. Biz buradan gelenle ilgileneceğiz. Hepsi gelebilir. Burası da cildimizin yüzeyi. Buraya vurdu. Şimdi buradan gelen bir dalga boyu ya hani wavelength. Yani aslında burada neler var? Fotoncuklar var, güneş ışıkçıkları var. Bu buraya vurduğu zaman, çarptığı zaman diyelim cilde bir kere zaten güneş ışığı veriyor da ciltte kalıyor diye bir şey yok. Dalga boyları farklı derinliklere gidebiliyor. Özellikle infrared mesela çok daha derine de gidebiliyor ve o da gene güneş ışığıyla ilgili bir şey. Şimdi bu buraya vurduğu zaman sadece burası gibi değil ama biz yani yüzey değil de yüzeyin altına da gidebiliyor. Şimdi yüzeyin altındaki bu şey de cildin üzerinde cilt hücrelerinin zarları dedik değil mi? Zarlardan bahsediyoruz. Şimdi bu zarcıkların içerisinde evet omega 3'ler var, omega 6'lar var, proteinler var, oranlar var ama her hücre zarının üzerinde bir de kolesterol vardır. Yani bizim o kötüymüş diye duyduğumuz çünkü oksitlenirse tıpkı yağlardaki gibi çünkü kötüleşirse damarlarda sorun yarattığını başka kaynaklardan okuduğumuz bu kolesterol normalde her hücre zarımızda var, ciltte de var. Cildin hücrelerinin zarlarındaki bu kolesterol ve bu ışık arasında bir kimyasal reaksiyon var. Şimdi nasıl oluyor da o ışık oraya sadece ışık olarak geliyor ve madde olarak sanki dokunmuyor da onu dönüştürüyor gibi soru işaretinin cevabı aslında bizim de fotosentez yaptığımız gibi bir yere varıyor. Çünkü bitkiye de gelen ışık benzer şekilde kimyasal bir reaksiyon yapıyor.
ışığın kendisi atomlar arasında elektronların bir yerden bir yere gitmesine sebep olabilir ve dolayısıyla kimyasal reaksiyon başlatabilir. Tıp bilgisi değilmiş gibi ama aslında tıp bilgisi bence birazcık daha ayrıntılı. Sonuçta güneş ışığının dalga boyunu cildin hücrelerinin çeperlerindeki, zarların çeperlerindeki kolesterolle arasında bir sinyal veriyor oraya. Orada bir o aksiyonu başlatıyor. O aksiyondan sonra aslında vitamin D olmasıyla ilgili cilt hikayesi başlıyor. Şimdi buradaki konu ne? Bir, benim güneşin fotonuna ihtiyacım var. Demek ki güneşe çıkmam gerekiyor. Doğru zamanda çıkmam gerekiyor. İkincisi, o fotonla muhatap olacak cildimin orada durması lazım. Güneş koruyucuları olmayan bölgelerimiz olsun diye söylüyorum. Üçüncüsü, bu zarlarımın yeterince düzgün kolesterole sahip olması lazım. O ne demek? Şimdi mesela diyelim ki damar sertliği var birinin, değil mi? Ateroskleroz. Orada sana ne diyor? Ya senin bu kolesterollerin plak olmuş, damarlarını daraltmış. Damarların hücreleri gibi bütün vücutta var ya, bütün hücre zarlarında kolesterol var. Oralarda da o kolesterol bozulmuş olabilir. Yani benim vücudumun başka bir yerinde damar sorunu, eklem sorunu gibi oksitlenme, paslanma sorunu varsa hücre düzeyinde burada da olabilir. Dolayısıyla bu tip hastalıkları olanların güneşi tutabilmeleri zaten çok zor çünkü kolesterolleri düzgün değil. İkincisi, bu kolesterolün burada sülfatlanması lazım. Güneşin yaptığı şey bu. Sülfatlanma lafı ne ki acaba falan. O da gene bir kimyasal olay ama kolesterol sülfat olmadığı sürece bu ışığın etkisiyle gene vitamin D yolağına gidemiyor. Şimdi günlük hayata indiriyoruz. Sülfatlanma ne demek? Mesela saçımı yakarsam ya da tırnağımı bir koku var ya, hani organik koku. İşte o sülfür kokusu gibi diyelim. Ya da mesela sarımsak. O gene sülfür kokusu. İşte bize iyi olduğu söylenen brokoliler, karnabaharlar, hani karaciğere iyi, detoks iyi. Bunların içerisinde aslında sülfür var. Mesela sülfürün kokusunu en çok şeyden bilirsiniz. Sülfür havuzları var, böyle yeşil yeşil, içinde bakteriler ürüyor. Hani kaplıca gibi iyi olsun diye içine giriyor. İşte o maddenin versiyonu oluyor burada vitamin D olabilmesi için kolesterol üstünden. Buradan şuna geleceğim. Vitamin D eksikliği niye var? 1. Indoor yaşıyoruz, güneşte muhatap olmadığımız için. 2. Cilt yüzeyimizde tıpkı hücre zarlarındaki iyi yağların eksikliği gibi mevcutun da okside olması, serbest radikal hasarına uğramış olması. Yani cilt kolesterolünün de tıpkı damardaki kolesterol gibi mikro düzeyde oksitlenmiş olması. Dolayısıyla sülfatlanamaması ve bazı vücutlar da o sülfatı zaten yapamıyor ya da daha az yapıyor. Beslenme kaynağı olarak da işte diyoruz ya, yeşilleri yiyin, işte soğan yiyin, sarımsak yiyin vesaire. Hani iyidir dememizin sebebinde de işte o sülfürleri aramak var. Yani bir sürü şey için çok anlamlı, burada da önemi var. Bu karışık şeyi dinlediğiniz için ödül olarak da şöyle söyleyeyim. Güneşe çıkmadan önce vücudun belli bir kısmı güneşte kalsın. Güneş gözlüğü takmayalım, direkt bakmasak bile güneşin altında gözden de güneşin dalga boyu sinyalini gene vücudun tamamına verelim. Güneşten önce hani o sülfürlenmenin önemi bakımından böyle ben söylüyorum, işte bir şey mi içsek, bol sarımsaklı bir ayran mı içsek, oturup bir brokoli, soğan, ne bileyim öyle bir şeyler mi yesek ya da hani N-asetilsistein de bir sülfür kaynağıdır ve ucuz bir şey ve vitamin de değil, ilaç firması olduğu için hani rahat söylediğim, onu mu alsak diye bir öneride bulunacağım.